Yukarı Tokyo Garaj'dan herkese merhaba. Şimdi diyeceksin ki bir debriyaj için Ankara'ya mı gelinir? O zaman biz bugün sağlıklı ayara çıkıyoruz, doğru mu? Aynen öyle. Tamam. Boşuna basın. Yukarı Tokyo Garaj'dan herkese merhaba. S13 şaka maka bayağı proje olmaya başladı. İşte 2 günde motor modifiyesi yapacağız dedik ama yapmadığımız kalmadı arabaya. Şimdi o kadar çok işlem yaptık ki ama bir türlü gazlayamıyoruz. Yani hiçbir arabamla gazladığımı göremediniz bu zamana kadar. Ama artık gazlama zamanı da geldi. Bu bölümde arkadaşlar şimdi bastırıyoruz Ankara'ya. Çünkü bu kadar modifikasyon sonunda araba güçlenecek. Güçlendikten sonra baskı balatanın gücü yetmeyecek. O yüzden baskı balatamızı güçlendirmeye gidiyoruz. Ardından ayara çıkıyoruz. Şahin abi, benim beklentim trafikte çok zorlanmadan kullanabileyim. Hiç, sıfır. 350 beygirlere geldiğinde kaçırmayacak, 400 Aynen. beygirleri karşılayabilecek bir güç istiyorum. Aynen. O yüzden ne bronz istiyorum ne yani konfordan ödün vermeyeceğim bir setup bu. Zaten bronzun kullanım amacı drag ve rally'dir. Değil mi? Tabii yani bunu Türkiye'de herkes çok yanlış biliyor. Bir bronz yapalım da araba, hayır, caddede bineceğimiz arabaya kesinlikle cadde tipine uygun bir balata seçmemiz lazım. Evet. Biz de sana Stage 1'i uyarlayacağız. Benim abi dikkatimi çeken mevzu, ben bu çatlaklardan birazcık. Yok, kılcal çatlakların volantta çok derin olmadığı sürece bize hiçbir zarar yok. Zaten bu volant ayarında, volant ayarı dediğimiz sistemde bizim torna aletlerinde, tornada bu çatlakları göremeyeceksiniz siz. Hı hı. Yani bunlar pırıl pırıl yüzeyden biz alıyoruz belli bir aşırı ısınmadan mı kaynaklanıyor? Tabii aşırı ısınmadan. Bir tane balatayı sürtmekten. Hem sıcaktan hem sürtünme katsayısında. Şunda zaten yanık izleri. Aynen. Yanmalar da çok fazla. Şimdi bittikten sonra bakın burada mesela satıhlar var. Satıh nedir? Kademe kademe olmuş volant artık. Tırnak takılıyor. Tabii aynen. Ama bundan şimdi bizim yapacağımız işlemle pırıl pırıl bir volantımız olacak. Balansına da bakalım. Bakalım. Hepsini yapalım. Hem balansına bakalım, hem önceki haline bakalım, Tabii. bir de bitmiş haline bakalım. Biz kendi baskı balatamızı getirdik, tansiyonu ölçtük. Şahin abi ne olur ne olmaz daha kuvvetlisi olsun diye birkaç örnek daha çıkartıyor. Bunların arasında en yüksek tansiyonlu olan hangisiyse ona devam edeceğiz. Şu anki baskının tansiyonu standart kullanıma uygun. Ama biz daha iyisini yapabilirsek, daha iyisini bulabilirsek onunla gideceğiz. Yoksa bunun üzerinden zaten devam edebiliyoruz istesek. Şimdi geldik aynanın taşlama kısmına. Fakat ayna dediğimiz yer baskının içerisindeki balatayı sıkıştıran yüzey. Bir volant tarafı var, bir de baskı tarafı var. İkisi de pürüzsüz, dümdüz olması lazım. Bunun altında da bir elektromıknatıs sistem var. Malzeme de demir olduğu için çok kuvvetli tutuyor onu ve taşlamayı yapıyoruz. Baskımız şimdi kumlamadan geldi. Balataların çakım işlemi gerçekleşecek. Şimdi önümde farklı baskı ve balatalar var, volantlar var. Aranızda şunu merak eden olabilir. Doğukan, neden bunda yay var, bunda yay yok? Bunun ilk sebebini açıklayayım. İlk sebebi arkadaşlar, bunda yay olmasının sebebi arabanın kasasına giden titreşimi azaltmak. Yani siz ayağınızı debriyajdan çekerken o tak 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 sarsılmayı azaltmak. Yani bu size konfor katıyor. Yarış otomobillerinde bunu iptal ettiğinizde arabada konfor kalmıyor ve tak 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 diye sert kaldırabilirsiniz. O da çok bir dert olmuyor yarış esnasında. Şimdi bizimkinde yaylar balatanın üzerinde. Ama volantımız sabit bir volant. Fakat bazı otomobillerde balatanın üzerinde yay yok ama volantı hareketli. Şu. Yani alt duruyor, volant içerisinde hareket var. Kendisi sarsıntıyı alıyor. Şimdi bu sefer şunu sormuş olabilirsiniz. Ya Doğukan, sen hani performans amaçlı bir balata yapıyorsun ama hem yaylı hem de bronz balatalı bir sisteme gitmiyorsun diye. Benim ihtiyacım olan da bu güç değil. Benim birazcık daha yine cadde tipi kullanım, konforumdan ödün vermediğim ama standardından da daha güçlü bir baskı balata elde etmek. Dolayısıyla organik bir balatayla işimizi çözüyoruz. Sadece yayın tansiyonunu arttırabilir miyiz? Onun üzerine konsantre oluyoruz. Çünkü o da bizim zaten ihtiyacımızı karşılıyor. Ben buna geçersem
O zaman trafikte yorulmaya başlar. Şimdi ne oldu? Biz bunları işlem yapınca biraz buradan aldık, biraz buradan aldık. Malzeme arasındaki boşluk yarım milimetre kadar arttı. Şimdi diyelim ki biz eski balatamız 8 milimdi. Buraya koyduk geri. Bu işlemden sonra ne olacak? Yarım milim boşluk kalacak. Biz bunun önüne nasıl geçeceğiz? Bu iş için üretilmiş daha kalın 8,5 milimetre diyelim. Başka bir balata koyacağız ve o farkı o şekilde kapatacağız. Diyelim bu baskı balata bir revizyon daha gördü. Olur ha. Ama tabii bunun da bir sayısı var tabii ki. Yani kalkıp bunu 10 kere revizyon yaptıramazsın çünkü malzeme kalmaz. Ayrıca şimdi bizim kullanacağımız malzemenin sürtünme katsayısı daha yüksek olduğu için haliyle performansımız da artmış olacak. Geldiği haliyle şimdiki haline bakar mısın sevgili Doğukan? Evet. Gerçekten çok farklı bir sistem. Perçinleme çok güzel. Zaten şuradan baktığın zaman ip gibi görmelisin önce. En ufak bir arada boşluk. Hem kalınlaştı da. Tabii hem kalınlaştı hem ölçüde en ufak bir kaçıklık yok. Çok başarılı. Volantımıza da birebir uyumlu olacak şimdi. Bu arada bir ek bilgi daha vermek istiyorum. Demin dedim ya bunun yüzeyi alınıyor. Öteki tarafında alındı, arada boşluk kaldı diye. Tabii ki sadece öyle değil. Ayakların bastığı yerler de alınacak. Yani o baskı böyle basıyorsa bunun basacağı yerler de aşağı alınacak ki aradaki tansiyon bozulmasın. Yani komple baskı da aşağı inecek biraz sonra. Kısacası buradaki balatanın basacağı yüzey ile ayakların basacağı yer arasında bir set farkı olacak. Burası daha aşağıda olacak. Bu da final. Sonuçladık. Evet. Baskımız yenilendi. Ayna yüzeyi temizlendi. Volantımız yenilendi. Organik balataya geçtik. Stage 1 arttık herhalde güç olarak. Sürtünme katsayısını arttırdık. Tutunmayı da arttırdık. Hem konfordan ödün vermedik hem de istediğimiz güçlere ulaşabileceğimizi hedefleyerek yola çıktık. Kesinlikle. Şimdi herhalde bir 500 kilometre kadar falan normal rodaj kesinlikle. Olacak. Rodajsız hiçbir mala bir şey yapmıyoruz. Rodaj kesinlikle şart. Yüzeylere alıştıktan sonra ver Allah ver. İstediğiniz gibi gazlayın. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. O zaman orta boy pizzamız efendim. Fırından aldığımız gibi ne yapıyoruz? Direkt Celil Usta'ya. Hoppa, bu da geldi. Bir ses duydum sanki. Senin için teste gitti diyorlardı. Vay, hoş geldin abi. Nasılsın? İyi abi, seni sormalı. İyi. Koltuklar yüzünden kötü olduk ya. Şahin abimin ellerine sağlık. Baskı balatamızı baştan sona yeniledik. Birazcık da güçlendirdik. Burada bizim beklentimiz 350 beygir güçlere kadar kaldırması. Fakat aracımız eski ayarlarda olduğu için sevgili Orçun'u çağırdım. Şimdi arabanın başına geçiyoruz. Araç nasıl yazılıyor? Temel prensipleri nelerdir? Onların üzerinden geçeceğiz. Ya şey gibi, daha sağlammış gibi geliyor SR'a göre. Koray dün akşam kaputu iyice temizledi. Yüzeyi böyle skoçla, sert yüzeyli süngerle bayağı boyayı öldürdü. Biraz matlaştı. Haliyle daha iyi boya tutacak. Kaputun ilk hali bu. Yapmak istediğimiz tasarıma da karar verdik az çok. Ve şimdi Koray başlıyor. Abi SR'ın kapak sıkıntılı. Evet. Horozlar, morozlar bilmem ne. O kırıyor, bu kırıyor falan filan. En çok da galiba Türkiye'de kırılıyor SR'lar. Şeyden kırılıyor gerçi. Rev limiterden kırılıyor. Evet. Ignition Cut'ı hiç sevmiyor. Ignition Cut geldi mi atıyor direkt. O yüzden ben CA'yı oldum olası sevdim. Küçük RB. Bence çok de. benziyor. Yapısı benziyor, içi benziyor, her şey benziyor. Atik. Sesi güzel. Sesini çok seviyorum. O yüzden seviyorum. Güzel güzel. Derken biz de aldık muhabbete. Videoyu açmış bulunduk. Evet.
Ne yapalım? Ne yaptık? Biz senden önce rodajı bitirdim. Ver abi. Baskı balatamı değiştirdim. Turbomu değiştirdim. Sana olanları anlatayım. İzleyicimiz zaten biliyor ama bilmeyenlere de anlatayım. Motoru değiştirdik. Forged koyduk. Turboyu değiştirdik. Egzoz manifoldunu değiştirdik. Büyük intercooler taktık. Hatlarımızı çektik. Ona göre egzoz yaptık. Enjektörlerimizi büyüttük. Yani kısacası ihtiyacımız olan, temel ihtiyacımız olan her şeyi yaptım, hazırladım. Bugün tek yapamayacağımız şey basınçla oynayamayacağız. Çünkü basıncım sabit. Ne olduğunu bilmiyorum. 0.9 falan diye tahmin ediyorum. Wastegate'imiz zaten şey değil mi? Wastegate sabit bağlı. X mi var, internal mı var? X. X mi? External var. Dışarıya veriyorum onu da. Bujilerim NGK. BKR 8 ya da 7 hatırlamıyorum. Bobinlerimiz orijinal. Bobinlerimiz orijinal. Yani bu güçlerde çok bir sıkıntı yaşayacağımızı yaşamayız düşünmüyorum. Eğer ki çok istersek Wastegate'in yayını değiştirip basıncı arttırabiliriz. Yapayım mı onu bilmiyorum. Yani önce böyle bir çıkalım abi, sonra karar veririz ona. O zaman biz bugün sağlıklı ayara çıkıyoruz, doğru mu? Aynen öyle. Tamam. Arkadaşlar bu videoda hızlıca üzerinden geçeceğim konu Orçun. Biz 2 senedir Orçun'la beraber çalışıyoruz. Camiadaki neredeyse tüm yazılımcı kişiler benim arkadaşlarım. Orçun'da da çok eski arkadaşımız var. Ve Orçun özellikle ben kendi düşüncemi paylaşıyorum bu arada. Hani Çok önemli. yarış araçlarında ben çok memnun kaldım. Biz o şekilde başlamıştık. Derken güncel araçlarım vesaire 2 senedir de yazılımlarından çok memnun olduğum bir arkadaşım. Bugün de yazılımı hangi esaslara dayanarak yapıyoruz? İlk defa bu işin içerisine girenler için kabaca anlatmayı düşünüyorum. Durumumuz bu. Biz motorumuzu yaptık. Orçun zaten eski motoru yazmıştı ama değişiklikler yaptık. Nedir? Turboyu büyüttük, enjektörleri büyüttük. Şimdi bütün ayarlarımız kaçtı. Enjektörleri büyütünce ne oluyor? Var olan yazılım diyor ki bana zaten X miktar hava geliyor ve X miktar benzin gönderiyorum. Fakat enjektörün değiştiğini Orçun beyine daha söylemedi. Aracın üzerinde yazılabilir bir beyin var. Biz daha önce bunu değiştirmiştik. Orçun bunu yazmıştı zaten. Fakat şimdi biz bugün motora diyeceğiz ki kardeş senin enjektörlerin değişti, senin bundan haberin yok. O yüzden siyah duman atıyorsun. Turbon değişti. İçeri ne kadar güç aldığını kendin bile bilmiyorsun. Koşuyorsun ama nereye koşuyorsun? İşte bütün bunları yapabilmemiz için de beyine tanıtmamız lazım. Ve tabii Orçun ekipmanlarıyla geldi. Bir bilgisayarımız var. Bilgisayarda yazılım programımız var. Ama bunda monitör edebilmemiz lazım. Monitör etmek için de 2 enstrüman daha kullanacağız. Bir, NAC sensör dediğimiz vuruntu sensörümüz var. Onu kapağa bağlayacağız. Onu niye kullanıyoruz? Çünkü Orçun bilgisayardan yazarken bir yandan da dinleyecek. Motorun içini dinleyecek. Motor yaptığı yazılıma göre nasıl tepkiler veriyor? Seslerden onu anlayabiliyor. Benzine gelince de AFR sensör diye bir sensörümüz var. Onu da bağladık. Modifiye dünyasındaki herkes bunu bilir belki. Fakat bilmeyenler için anlatalım. Motora girmesi gereken bir hava birimi vardır. Bu 14.7 belirlenmiştir standartlarda. Bu şu demek oluyor. Yani bir miktar benzin giriyorsa bunun 14.7 katı hava girdiğinde verimli bir makine çalışıyor. Bu arada sen benim yanlış olduklarımı Evet, sıkıntı yok. düzeltirsin beni. Ben tabii çok kabaca anlatıyorum. İşin tekniğine girersek iş bambaşka yere gider. Biz ne yaptık? Bütün bunları değiştirdik ya, içerideki o birim değişti. AFR saati de bize bir birim benzin karşılığında ne kadar hava giriyor onu gösteriyor. Şimdi biz yola çıkacağız. Ayarlarımızı elimizdeki makine ve şartlara göre en uygun halde ayarlayacağız. Şu an yaptığımız işlem vuruntu sensörünü kapağa bağlıyoruz. Çünkü biz Aslında şöyle diyelim abi, kapakla tam bloğun arasına, yani ne kadar birbirine yakın mesafeye bağlarsak, çünkü pistonun en üstte çalışma noktası orası olduğu için en net duyabileceğimiz nokta orası oluyor. bu avans rötar dediğimiz ayar esasında ateşlemenin ne zaman gerçekleştiğini söylüyor. Bujinin çakma anından bahsediyoruz. Eğer buji erken çakıyorsa o zaman daha çok avans tarafına kaçmış oluyoruz. Buji geç çakıyorsa rötarda kalmış oluyoruz. Yani bir yere geç kaldığımız gibi anlayabiliriz, hatırlayabiliriz. Eğer ki ateşleme erken geliyorsa ve motor avans vuruyorsa zaten bir şıkırdama sesi vardır. O sesi de zaten şu anda ben sonradan ekledim videoda. Şu anda anlayacağınız tarzda bu ses bir avans vurma sesidir. Rötar olduğunda ne oluyor? Rötar olduğunda ise ateşleme geç geldiği için, yani piston aşağı inmeye başladığında ateşleme gerçekleştiği için araç güçten düşüyor. Anlattıklarım bu kadarla sınırlı değil. Mesela ateşleme geç olduğu zaman ne oluyor? Egzoza kadar uzanan bir sıcaklık başlıyor. Daha da fazla ısınıyor. Ona da EGT diyoruz. Exhaust Gas Temperature. Yani egzozdaki gaz sıcaklığı. Hangisi olursa olsun eğer ki doğru zamanlama yoksa araca bir şekilde zarar vermeye ve performans kayıplarına sebep oluyor. Biz bu sensörü tabii burada çok kısıtlı bir süre tutacağız. Fazla tutmayacağız. Ama yine de egzoz tarafında kullandığımız için erimemesi açısından ufak bir izolasyon malzemesi geçiyorum üzerine. Hatta bunun üzerine bir de tel atarsam, çünkü bu plastik eriyebilir. Şöylece sensörü koruma altına almış olacağım. Şimdi mesela bak, arabamızın son durumu bu. Çalıştırdık. 9.50'lerdeyiz. Bu şu demek oluyor. Bir birim benzine 9,5 birim hava gidiyor demek. Biz ne istiyoruz? Biraz daha az hava gitsin. Onun yerine biz benzini azaltacağız şimdi. Zaten araba sesi değişmeye başladı Orçun buradan ayarlarken. Bak şu anda 11, 12. Fakirleştirmek diyoruz. Benzini azalttığımızda fakirleşmiş oluyor araba. Şu an işte 14,5, 14,7 bu arada universal belirlenmiş bir rakam. Yani bu rakamlar okeydir. Bir problem yok. Ne oluyor? Zengin çalışırsa gel bak arabanın arkasına. Bu kararma çiğ benzin. Şu yere attıkları çiğ benzin. Çok fazla kurum yapar.
Tabii bu yazılım sayesinde motorun bütün her alanına müdahale edebiliyor. Rölantiyi de değiştirebiliyor, performansı da, ekonomik yazılım yazmak isterse ona da gidebiliyor. Yani bu şu anda elimizdeki imkanla beraber motordaki yapmak istediğimiz her şeyi yapabiliyoruz. Şu anda 1.4 milisaniye çalışıyor. 1.4 milisaniye. Bu bizim enjektörümüzün açılıp kapanması. Tabii devirimiz çok düşük tabii. Yani yüksek devirlerde başka hikayeler oluyor. Lastiklerimi değiştiriyorum çünkü bunlar 185 taban. Arabanın rota ayarlarından çok emin değilim. Ve bu kadar geniş taban ve semisilik lastik olduğu zaman yol seçiyor. Yazılım yaparken de maksimum güvenliği düşündüğümden ötürü daha bir yol lastiği takacağım. Zaten çok güç basmayacağız. Bir de bu lastik jant çok güçten düşürecek ağır oldukları için. Baksana oğlum şuna. Lastik değil de varil, fıçı. Böyle lastik mi olur ya? Benzin aldık. Yağ tamam. Havalar, lastik basınçlarımız tamam. Her şeyimiz okey. Deneyebilirsin abi. Temiz gitti. Güzel gitti. Patırdamasının sebebi de abi arabanın sıkıştırması çok düşük olduğu için. Bir o. Avaz çok kısık kaldı ilk çıktığımızda. İkinci sebep de alternatör düştüğü için devir time'ı çok yukarı çekmiş. O da bobine yük bindirdiği için patırdattı. O değil de motorun sesi de güzelleşti biliyor musun abi? Çok güzelleşti. Deneyebiliyorsan dene abi bir daha kesici. Peki yukarıda daha güç var mı sence? Nasıl yani? 7500 açalım mı? Yok gibi abi. Bu egzantrik değil mi? Burada egzantrik devreye giriyor. Yoksa Hem de turbo mu? turbo. Turbo mu? Zaten bu aslında 6 silindir turbosu. Dene bir daha abi. Sen daha yerinde sert istiyorsun değil mi? Evet. Aynen. Bu beyinlerin birazcık kesici muhabbeti gıcık olduğu için. Bir daha dener misin abi kesiciyi? Denemek istediğin yerde dene abi bir daha. Bir daha deneyeyim. Boşta basın. Çok iyi. Yani sanki araba o devre ulaşamıyor gibi yapıyor abi. Farkında mısın? Yani parazit yapıyormuş gibi yani sürekli. Bence buna voltajı düzeltelim öyle bakalım abi. Tamam. Evet, hararet biraz yüksek gözüküyor benim. İnsan göstergesinde pek alışık olduğum yerler değil buralar. Bir de kolay kolay düşmedi ama sen 96 dedin. Bak yakıtım düşmüş, şu ana kadar çoktan inmiş olması gerekiyordu. Birazcık su eksiltme vardı. Kaputun altına baktım. Kaputun altı zaten tertemizdi. Orada su damlacıkları gördüm. Bu şu demek. Muhtemelen radyatör kapağından ufak ufak sızdırıyor ki oralarda böyle bir damlalar var. Yani damla lekeleri var daha doğrusu, hemen kurumuş. Suyu tamamladım. Bir de kapak değiştireceğim. Yazılımı tamamladık. Yüzler geliyor. Yani çok keyifli oldu araç. Ama eksikler yok mu? Var tabii. Ne eksiğimiz? Onun üzerinden geçelim. Bir batarya voltajımız kötü. Bir alternatör bakımdan geçmesi gerekiyor. Bir bujileri tekrar değiştireceğiz. Çünkü yazılımsız kullandık ya. Biraz zenginlikten dolayı bujiler yıpranmış. Onun haricinde başka bir şeyimiz yok. Gayet iyi. Evet. Şu anda araç hani böyle bırakın beni gideyim demek istiyor aslında. Biraz daha basınç istiyor. Herhalde bir Evet şu an 0.8 basıyor. 0.8 bar basıyor. 1-2-1-3 hakkıdır yani olsun. Öyle bir ihtiyacımız var. Turbo başlı başına bana sorarsan hatalı bir turbo bu arabaya göre. Evet. Yani turbomuz... Daha ben- yeni nesil bir turboya geçmek lazım. Evet, bu elimde var diye kullandığım bir turboydu ama işi görüyor mu? Görüyor fakat hakkını vermiyor. Evet ama bence eğlenceliydi yine. Güzeldi. Eğlenceliydi. Bir yerde ufak bir sıkıntı yaşadım. Hararet problemi yaşadım. Benzinliğe çektim. Fark ettim ki kapak sızdırıyor. Çünkü buralarda damlalar gördüm. Damla izleri gördüm. Kapak sızdırdığı için de ne oluyor? Hava yapıyor. Onu bir düzelteceğim. Voltajı düzelteceğim.
Bujiler değişecek. Bujiler değişecek. Ateşleme bobine bir el atacağız. Güzel bir zamanımız olur. Her şey yolunda olur. Hadi turboyu da değiştirelim dediğim zaman seni bir daha rahatsız edeceğim o zaman. Sıkıntı yok abi her zaman. Eline emeğine sağlık. Ne demek abi? Bu arada Orçun'un da bilgilerini aşağıya bıraktım. Yani ben yazdırıyorsam şüpheniz olmasın. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Eğer ki kanalıma abone olmadıysanız lütfen kontrol edin. Çünkü abone olursanız benim için en büyük motivasyon kaynağı. Ayrıca tişörtlerimden, hoodilerimden, şapkalarımdan almak isterseniz de aşağı link bıraktım. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki bölümde görüşürüz.